Arkadaşlar selamlar. Şimdi algoritmanın bugün için bize verdiği rakamlara geçmeden önce bu haftaki stratejimizi belirleyebilmek için haftalık ekonomik takvime şöyle hızlıca bir bakmak istiyorum. Yarın için önemli bir veri yok. Salı günü Çin'in PMI'ı var. Euro bölgesinin büyümesi var. ABD tarafında önemli bir veri yok. Çarşamba günü bakıyoruz. Euro bölgesinin PMI'ı var. Ve yine Euro bölgesinin tüfesi var. Enflasyon verisi var. Bu da önemli bir veri. Beklentinin üstünde. Geçenki 5.2'nin üstünde bir enflasyon verisi bekleniyor. Bu yukarıya doğru giderse, beklenti ve üzeri gelirse piyasa şöyle fiyatlar. Euro bölgesi faiz artışına devam edecek diye fiyatlar. 9.2'den 9.1'e bir ufak düşüş görünüyor burada. Hele ki bu veri 9.2 ve üzeri gelirse Euro'nun lehine fiyatlama gelir. Asıl önemli veri ADP verisi var ve de aynı zamanda akşam üzeri FED faiz kararı var. Buradaki fiyatlamada da gördüğümüz gibi 25 bips bir beklenti, faiz artışı olacağı yönünde bir beklenti var. Yani çarşamba günü yüksek volatilitenin olacağı bir gün. Yani pazartesi, yarın ve öbür gün önemli bir haber, başka bir haber akışı gelmezse normal teknik dahilinde çalışacak fiyat hareketleri olur ama çarşamba günü volatilite yüksek olur. Perşembe günü de GBP var. GBP'nin faiz kararı var. Burada da bakın 50 pipslik bir artış görünüyor. Tabi burada faiz kararlarından daha çok basın toplantısında yapılacak olan açıklamalardır. Ve aynı zamanda Euro'nun da faiz kararı var. Burada da bakın 50 pipslik bir artış görünüyor. Yani bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının olduğu bir hafta. Gerçekten volatilite oldukça yüksek olur. Cuma günü bizim tüfe verimiz var. Ve tarım dışı istihdam var. Yani çarşamba, perşembe, cuma yüksek volatilitenin olacağı ekonomik veriler var. O yüzden ona göre de risk iştahımı ayarlamış olacağım. Şimdi MetaTrader üzerindeki algoritmayı çalıştırdığım hesabın sayfasına da şöyle bir göz atmış olalım. Burada toplamda 290-300 liralık olan hesap açmışız ve bu hesapta robotu çalıştırmaya başlamışım. Yaklaşık %260'lık bir büyüme sağlamış. Yani içeriye yapılan atılan kar realizesi 765 euro olmuş. Varlığım da toplam 1370 euroya ulaşmış. Şimdi de algoritmanın bugün için bize vermiş olduğu alım noktalarına bir göz atmış olayım. Sadece kriptolar açık olduğu için 3 tane enstrümana bakmış olacağım. Şimdi Bitcoin'de 23.000 seviyesi geldiği zaman algoritma buy işlemi açacak.
Ethereum 1565 seviyesi gelirse buy işlemi yapacak. AVAX'ta da 19.09 gelirse buy işlemi yapacak. Zaten elimde bunlarla da alakalı, bu enstrümanlarla da alakalı pozlarım var. Ethereum'dan bir kademe, Bitcoin'den bir kademe, AVAX'tan zaten yeteri kadar elimde pozisyon var ama bunların içerisinde en fazla AVAX elimde tutmak istiyorum. Bir de bu risk iştahını ayarlarken aynı grup enstrümanların içerisindeki volatiliteyi gösteren yüzdeleri de göstermiş olacağım. Bakın burada volatiliteyi hesaplattırdığım algoritmanın bize bir verdiği bir oran var. Mesela buradaki oran ne kadar düşük olursa volatilite o kadar yüksek olur. Yüksek volatilite olduğu zaman da risk iştahımı kanalın işte %100'ü kadar olan kısım nötr demektir. Çok yüksek enstrümanlarda bu oran nötre yakın çalıştırıyorum. Şimdi bunu şöyle göstereceğim size. Bakın. Bitcoin için %28'lik bir volatilite oranı var. Ben bu enstrümanda buy bölgesine kanalın %60'ı dolunca işleme girsin istiyorum. Çünkü Bitcoin, Ethereum ve AVAX'ın içerisinde en düşük volatilite 28 ile Bitcoin'de. Şimdi bakın Ethereum'da bu oran 23, AVAX'ta ise 13. Yani en yüksek volatilite AVAX'ta. Ondan sonra Ethereum'da, ondan sonra Bitcoin'de geliyor. Şimdi Bitcoin'i burada %60'da kanal dolunca alıma geçsin diye hesap ettim. %60'da burada doldu ve oranda 29 diyelim. Burada da 24 diyelim. Yani yaklaşık %20 Bitcoin'den daha fazla bir kanal hareketi oluşması lazım. Bunu da muhtemelen 80 yaptım. Evet. Şimdi burada en düşük AVAX mesela 13, 14 diyelim. Neredeyse Bitcoin'in volatilitesinin 2 katı kadar AVAX'ta bir volatilite var. O yüzden AVAX'taki alım noktasını gördüğünüz gibi 120 yaptım. Çünkü burada hareket fazla olacağı için düşüşlerde kanalın %120 kadar aşağıya gelmesi gayet normaldir. Yani bu %120 hareket ederken Bitcoin kanalın ancak %60 kadar bir hareket sağlar. O yüzden buradaki risk iştahını da ona göre ayarladım ve bu ayarlamayı muhtemelen çarşamba gününe kadar bu şekilde kullanacağım. Çarşamba günü verilerden gelecek olan volatilite için buradaki oranları %60'da değil de örnek veriyorum yüzde çalıştıracağım ki o veri anındaki o yüksek volatilitede sert bir aşağıya düşüş olursa o düştüğü noktadan alalım. 60'da değil de mesela %100'de alalım diye bir strateji güncellemesi yapacağım. Toplamda şu anda 6, 8, 15, 16, 18, 19 tane pozum var. Yani kasamda 1370-1400 deseniz yani 14 tane poz orta ve uzun vade için taşınabilir. Ama ben 19 tane olduğuna göre 5 tane pozu günlükte kapatmam gerekir. O günlükte kapatacağım pozları da bakın burada istüren stop loss koyuyorum. Hatta 6 tane ürüne koymuşum. Bunlar stop ya da TP olursa yani istüren stopla kapanacak olan pozlardır. Şimdi bu videoda bu kadar olmuş olsun. Yarın tekrar değerlendirme yaparız. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.